Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için son derece lezzetli ve şekli de çok güzel olan poğaça tarifi hazırladım. Bu poğaçayı yapmak gerçekten çok zevkli ve lezzeti muhteşem. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Bunun için yoğurma kabının içerisine 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım paket mayayı ekliyorum. Mayanın pürüzlüğü geçinceye kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 adet yumurtanın akını koyuyorum. Sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Lezzet ve koku vermesi için yarım çay kaşığı mahlebi ekliyorum. Spatula yardımıyla bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Tarifimde 3,5 su bardağı un kullandım. İlk önce unun bir kısmını koyup karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Unun bir kısmını daha ekledikten sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra artık elimle yoğuracağım. 2-3 dakika boyunca unu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamuru yoğurma kabının içerisinde yoğuruyorum. Hamurumuzu yoğurma kabının içerisinde yeterince yoğurduk. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Burada 3-4 dakika boyunca özlü bir hamur elde edinceye kadar hamuru yoğuruyorum. Her zaman söylediğim gibi hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz özlü bir hamur oldu, gayet de kıvamı yerinde. Şöyle bir toparladıktan sonra tekrar yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Hava almaması için üzerini serafireşle kaplıyorum. Başka bir bezle örterek 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Hamurumuz dinlenirken biz de diğer malzemeleri hazırlıyoruz. Bunun için kasenin içerisine 2 çorba kaşığı üzüm pekmezi, yarım çay bardağı da suyu ekliyorum. Suyu ve pekmezi çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum bu karışımı kenara alıyorum. Kenarlarını bulamak için başka bir kabın içerisine de susamı koydum. Hamurumuz da 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendi. Üzerine açıyorum, kesme tartıyla hamurun ilk önce havasını alıyorum. Daha sonra tezgahın üzerine biraz un serpiştirerek hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Burada hem toparlıyorum hem de beze haline getiriyorum. Hamurumuzda açma işlemi gerçekleştireceğiz. O yüzden tekrar tezgahın üzerine biraz daha un serpiştiriyorum. Bezenin üzerine de biraz un koyduktan sonra elimle biraz açıyorum. Oklava yardımıyla kalınlığı yarım santim olacak şekilde açıyorum. Bu aşamada hamuru açarken dikdörtgen olmasına özen gösterin. Bu işlemi ister oklavayla yapın, ister merdaneyle yapın, hiç fark etmez. Hangisi kolayınıza geliyorsa yarım santim kalınlığına gelinceye kadar hamurunuzu açın. Hamuru açtıktan sonra kenarlarını şöyle bir düzeltiyorum. Tarifimde çökelek ve maydanoz kullandım. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırarak açmış olduğum hamurun üzerine döküyorum.
İç malzemenin her tarafa gelmesini sağlıyorum. Eşit olacak şekilde iç malzemesini yaydım. Oklava yardımıyla bastırarak çökeliklerin hamura yapışmasını sağlıyorum. Rulet yardımıyla 2 parmak olacak şekilde hamuru kesiyorum. İlk önce 2'ye kesiyorum, daha sonra tekrar 2'ye keserek kesmiş olduğum parçaları da 3'e kesiyorum. Önemli olan 2 parmak aralıklarla kesmek. Uç kısmından başlayarak hamuru rulo haline getiriyorum. Biten bölümü de parmaklarımla sıkıştırarak yapıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Rulo yapmış olduğum parçalardan bir tanesini alıyorum. Elimle biraz bastırarak açıyorum. Çay tabağı büyüklüğüne gelmesi yeterli. Daha sonra ilk önce kenarlarını pekmezli suya, daha sonra susama batırıyorum. Poğaçamızın şeklini verdikten sonra fırın tepsisine koyuyoruz. Bu işlemi yapmak çok kolay. Hafif elimle bastırdıktan sonra çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Kenarlarını pekmezli ve su karışıma batırdıktan sonra susama batırıyorum. Bütün poğaçalara bu şekli verdikten sonra fırın tepsisine diziyorum. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Poğaçaların hepsini şekil vererek tepsiye dizdim. Pekmezli sudan 2 yemek kaşığı alıyorum, yumurta sarısının üzerine döküyorum. 2 malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Poğaçaların açık dolan kısmına bu karışımı sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Hazırlamış olduğum poğaçaları sıcak fırına koyacağım. Ben bu poğaçaları 35 dakika boyunca pişirdim. Sizler kendi fırınınızın ısı derecesine göre kızarıp kızarmadığını kontrol ederek pişirebilirsiniz. Poğaçalarımız nar gibi kızardı. Gerçekten çok da lezzetli oldu. İçerisine koymuş olduğum mahlep sayesinde mutfağa çok güzel kokular sardı. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağı geçtikten sonra servis tahtasının üzerine koyuyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Kenarlarındaki susam sayesinde biraz da simiti andıran harika poğaçalarımız hazır. Bu poğaçalarımızı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz poğaçaların son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.